Tarih boyunca Türklerin en çok mücadele ettiği topluluk yine bizzat kendileri olmuştur. Bu kardeş kavgalarının ve siyasi rekabetin en çarpıcı örneklerinden biri de Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde yaşanan Osmanlı-Karamanoğlu savaşlarıdır. Eğer hazırsanız, bu amansız rekabetin dönüm noktalarından biri olan Frank Yazısı Muharebesi'ni inceleyeceğimiz videomuza başlıyoruz. Konuya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. ...14. yüzyılın sonlarına gelindiğinde, Osmanlı Devleti'nin 3. hükümdarı 1. Murat Hüdavendigar, Rumeli'deki fetihleriyle Avrupa'daki hakimiyetini perçinlemiş ve devletin sınırlarını stratejik bir güce ulaştırmıştı. Ancak Osmanlı'nın batıdaki bu hızlı yükselişi, Anadolu'daki en büyük rakibi olan Karamanoğullarını harekete geçirdi. Osmanlılar, esasen kuruluş döneminden itibaren Türk beylikleriyle barışçıl bir siyaset gütmeye çalışsa da, Konya merkezli Karamanoğulları, kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti'nin gerçek varisi olarak görüyorlardı. Bu iddia, Anadolu'nun liderliği için iki devlet arasında amansız bir rekabeti körüklüyordu. İpler, 1385 yılında 1. Murad'ın Sırp seferinden Edirne'ye döndüğü sırada koptu. Sultanın Rumeli'de savaşlarla meşgul olmasını fırsat bilen Karamanoğlu, Alaeddin Ali Bey, Osmanlı'nın Hamitoğullarından bedeli karşılığında satın aldığı topraklara ansızın saldırdı. Alaeddin Ali Bey'in 1. Murad'ın damadı olmasına rağmen gerçekleştirdiği bu hamle, bardağı taşıran son damla oldu. Haberi alan Sultan Murat, vakit kaybetmeden Bursa'ya geçerek kışı burada hazırlıklarla geçirdi. ...1386 baharı geldiğinde ise ordu artık hazırdı. Artık diplomasi bitmiş, kılıçlar çekilmişti. Anadolu'nun kaderini tayin edecek olan devrin en güçlü iki Türk devleti, şimdi tüm kozlarını paylaşmak ve kimin efendi olduğunu kanıtlamak için, Konya yakınlarındaki Frank Yazısı sahrasında ölümcül bir hesaplaşmaya doğru yürüyordu. Nihayetinde iki ordu, Frank Yazısı denilen bölgede karşı karşıya geldi. Osmanlı ordusunun merkezinde Sultan Murat bulunuyordu. Piyadeleri önüne, atlıları ise geriye yerleştirmişti. Onun önünde Kara Timurtaş Paşa, Germiyan askerinin başındaydı. Böylece merkezi ana güç burada toplanmıştı. Büyük oğlu Şehzade Bayezid, sol cenahta Kastamonu, Sırp ve Rum kuvvetlerinin başındaydı. Küçük oğlu Şehzade Yakup, sağ cenahta Hamitoğulları ve Bulgar kuvvetlerinin başındaydı. Karaman ordusu ise Moğol, Türk, Varsak, Turgut ve Bayburt adlı birliklerinden meydana geliyordu. Ordunun merkezinde Karaman askeri ile Alaeddin Bey bulunuyordu.
sol cenahta Samagar, Moğol ve Türkmen atlılarının başındaydı. Sağ cenahta ise Savcı Ağa, Varsak, Bayburt ve Turgut atlılarının başındaydı. İki tarafında ordu sayısı kaynaklarda 70.000 ve üzeri olarak belirtilirken, modern tarihçiler tarafından bu sayı 20.000 olarak ifade edilir. Taraflar arasındaki sessizliği bozan hamle, Karamanoğullarından geldi. Hücum borularının çalmasıyla birlikte Samagar komutasındaki Moğol ve Türkmen atlıları sol cenahtan harekete geçti. Alaeddin Bey ve Savcı Ağa'nın da desteğiyle Karaman ordusu Osmanlı merkez hattına sert bir saldırı düzenledi. Bu noktada her iki tarafın da ağır kayıplar verdiği, göğüs göğüse bir çarpışma patlak verdi. Karaman ordusunun atlı okçuları, Osmanlı saflarını yoğun bir ok yağmuruna tutarak ağır zayiata yol açıyordu. Sultan Murat, merkez hattını tahkim etmek amacıyla destek birlikleri sevk etse de, okçu saldırıları durdurulmadığı takdirde, Osmanlı merkezinin çökmesi an meselesiydi. Osmanlı askerlerinin bu baskı altında zorlandığını ve safların seyreldiğini gören Şehzade Bayezid, duruma müdahale etmek için babasından hücum izni istedi. Vaziyetin nezaketini kavrayan Sultan Murad'ın onayıyla Bayezid, sol kanat komutasını Firuz Bey'e devrederek süratle Karaman ordusunun gerisindeki okçu birliklerine doğru taarruza geçti. Bu kritik anda hızlı hareket etmek hayati önem taşıyordu. Zira Timurtaş Paşa'nın emrindeki kuvvetler çözülme emareleri göstermeye başlamıştı. Şehzade, Bayezid'in sancaklarını gören Osmanlı askeri yeniden toparlanarak mukavemete devam etti. Bayezid'in bu stratejik hamlesi Osmanlı ordusuna karşı saldırı fırsatı tanıdı. Sultanın emriyle Şehzade Yakup ve Hoca Firuz Bey kanatlardan harekete geçerek Karaman ordusunu çembere almaya başladı. En etkili güçleri olan Moğol okçularının Bayezid tarafından dağıtılması, Karaman tarafı için kırılma noktası oldu. Çevrildiğini anlayan Samagar, beraberindeki birliklerle sahadan çekilince, Savcı Ağa da haber vermeksizin meydanı terk etti. Yalnız kalan ve mağlubiyetin kaçınılmaz olduğunu gören, Alaeddin Bey'in de geri çekilmesiyle muharebe, kesin bir Osmanlı zaferiyle sonuçlandı. Savaşın seyrini değiştiren ve sancağını büyük bir süratle cephenin her noktasına ulaştıran Şehzade Bayezid'in bu hızı, askerler arasında büyük bir hayranlık uyandırdı. Bu harekatından dolayı kendisine Yıldırım unvanı verildi ve Şehzade Bayezid tarihe bu namla geçti. Mağlubiyetin ardından süratle geri çekilen Alaeddin Bey, Konya Kalesi'ne sığındı. Onu yakından takip eden Sultan Murat, kaleyi kuşatma altına aldı. Karamanoğlu'nun gönderdiği ilk elçilik heyeti ve af talebi Sultan Murat tarafından geri çevrildi. Şehrin düşeceğini
ve hayatının tehlikede olduğunu anlayan Alaaddin Bey, son çare olarak eşi, yani Sultan Murad'ın kızı Nefise Hatun'u şefaatçi olarak gönderdi. Kızının ricasına kayıtsız kalmayan Sultan Murad, Alaaddin Bey'i affederek sulh teklifini kabul etti. Yapılan anlaşma gereği Karaman toprakları, Osmanlı Devleti'ne bağlı bir vasal statüsüne getirilmesi şartıyla Alaaddin Bey'e bırakıldı. Anadolu'nun iki büyük gücü olan Osmanoğulları ve Karamanoğulları arasındaki bu kritik güç mücadelesinden mutlak galibiyetle ayrılan taraf Osmanlılar oldu. Bu zaferin neticesinde başta Karamanoğulları olmak üzere diğer Anadolu beylikleri de Osmanlı üstünlüğünü resmen kabul etmek durumunda kaldı. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda bizlere görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.